Şu anda kullandığımız silikonlar uçakta patlamaz ya da durup dururken patlamaz. Ne olur? En fazla herhangi bir kaza geçirebilirsiniz, Allah korusun. O zaman mutlaka bir delinme sonucu herhangi bir yerden sızabilir. Ya da bazı silikonların, özellikle textured dediğimiz pürtüklü yüzeyli silikonlar birbirine değmesi sonucu zaman içerisinde aşınmaya bağlı yırtılabiliyor kapsülleri. O yüzden o kapsül yırtılmasıyla birlikte dışarı doğru sızabiliyor. Yani patlama gibi bir şey değil ama bu delinme gibi bir şey olabilir. Fakat silikonların etrafında vücudumuz onları yabancı cisim olarak algıladığı için etrafında doğal bir kapsül oluşuyor ve vücuttan bunu ayırıyor. Dolayısıyla vücut onu tamamen kapattığı için onu o alanda sınırlıyor. Yani herhangi bir şekilde yayılması, vücudumuza zarar vermesi mümkün değil ama sonuçta müdahale edilmesi gerekiyor. O malzemenin oradan çıkartılması gerekiyor. Yani tekrardan bir cerrahi müdahale mutlaka gerekiyor. Eskiden bu mit vardı. Neden? Çünkü silikon yapısı farklıydı. Çok minimal baloncukların olduğu silikonlar vardı. Eski silikonlarda var olan o küçük baloncuklar, uçağın kalkması, inmesi, basınç değişikliğiyle birlikte hacim kazandığı için patlama derecesine geliyordu ve gerçekten de bir patlama yaşanabiliyormuş eskiden ama kullandığımız silikonlar şu anda ömürlük garantili. Neden? Çünkü üst jenerasyon bir koezif jel içeriyor. Dolayısıyla teknoloji değişti. Sonuç olarak silikon patlamıyor ama delinme olabilir, yırtılma olabilir. O yüzden mutlaka tekrar ikinci bir ameliyat gerekebiliyor.